Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni mutfağımızdayız. Yeni mutfağımıza arkadaşımın kızı Rümeysa çiçek getirmiş. Rümeysa kızım, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne kadar naziksin. Sağ olun, var olun. Evet, bugün Şef Oktay Usta'nın mutfağında hangi lezzet pişirilecek sizler için kıymetli seyircim, tel tel olan güzel bir açma tarifi paylaşacağım. Daha önce de sizlerle açma tarifi paylaşmıştım. Hemen şuradan tıklayabilirsiniz. Anında tariflerime ulaşabilirsiniz sevgili seyircilerim. Burada şu anda 600 gram 5,5 su bardağı unumuz var. Bir su bardağından bir parmak eksik ılık su. Aynı ölçüde bir parmaktan bir su bardağından bir parmak eksik süt. Çay bardağındaki sıvı yağımız da aynı şekilde. 30 gram maya, 1 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var. Arasını yağlamak için de 125 gram tereyağı olacak. Üzerinde de susamlar olacak. Susam olur, çörek otu olur. Ben buraya bugün çörek otu koydum. Çünkü 72 derde devaysa inşallah üzerinde güzel çörek otu olsun. Susamla ikisini de karıştırabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Önce tuzu atıyorum unun üzerine. Tuz ile unu karıştırıyorum. Ortasını açıyorum. Havuzda sıvılar yerini alıyor. Önce mayayı eriteceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, süt, maya, su, sıvı yağ hepsini koydum. Bir tane yumurtanın da akını oraya aldım. Sıvıların içine. Burada sarısı bekliyor. İhtiyaç olursa yedek unumuz da burada. Ellerimizi hemen sudan geçiriyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyor. Tel tel bir açma tarifi sizler için geliyor. Burada mayayı güzelce eritiyorum şekerle birlikte. Buradaki en önemli püf noktası suyun, sütün ılık olması. Kıymetli seyircilerim. Kuru maya olur, instant maya da olur. Instant maya koyduğunuzda 1,5 paket koyarsanız olur. Normal kuru mayada da 1,5 çorba kaşığı koyabilirsiniz. Güzelce eritin çünkü havalar soğuk. Mayalı hamurlar özellikle soğuk günlerde mayalanması güç oluyor. Biraz gecikiyor. Bunun için mutfakta çareler bitmez diyoruz. Fırında 40 derece 50 derece arasında hızlı mayalandırma yöntemleri yapıyoruz. Ya da kalorifer peteğinizin yanına koyabilirsiniz. Orada sabırla beklesin, güzel olacaktır. Eritiyorum. Kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha yumuşak bir hamur ortaya çıkartıyoruz sizler için. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, artı 2 çorba kaşığı un ilave ettim buraya. 5,5 su bardağı un vardı. Böylelikle 6 su bardağı un oldu. Yaklaşık olarak da 650 gram civarında bir un almış oldu. 30 gramlık bir maya koydum. Daha böyle yüksek olsun isterseniz bir paket 42 gramlık mayayı da koyabilirsiniz. Güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Bakın biraz ele yapışan bir yumuşak bir hamur. Yumuşacık olabilmesi için. Normal kulak memesi yumuşaklığına getirirsek olur. Fakat bu defa kulak memesi yumuşaklığında o yumuşak dokuyu elde edemeyiz. Ondan dolayı yumuşacık bir hamur hazırlıyoruz. Ondan sonra mayalandırma bölümüne geçiyoruz. Sevgili seyircilerim, hamurumuz oldukça yumuşak oldu. Şöyle yapış oluncaya kadar eğer ihtiyaç olursa un ilave edebilirsiniz. Biraz şöyle tezgah hafiften un serpip bir araya toparlıyorum. Kaptan aldığımda bayağı bir zor oldu toparlanması. Hafiften böyle tezgaha un serperek hamurumuzun kıvamını ortaya çıkartıyoruz. Çok bastırmadan şöyle sevgiyle hamurumuzu yoğuruyor. Ondan sonra hemen karıştırma kabının içine tekrar geriye alacağım şimdi. Gel bakalım canım. Evet, yumuşacık bir hamur. Özelliği çok yumuşak olması gerekiyor. Tel tel olabilmesi için. Hemen şöyle hamuru yoğurduğumuz kabın içine alıyorum. Üzerine bir streç film kapatıyor. Naylon da kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra bir de örtüye sarıp hemen 40 derecelik fırına göndereceğim. Birinci mayalandırmayı yapacağız. 2 sefer mayalanacak. Birinci mayalanma bu şekliyle oluyor. Kabında, örtüde altında. Sonra da şeklini verdikten sonra ve tüm detaylarıyla lütfen kaçırmayın.
Tel tel açmamız şu anda mayalanması hemen hemen neredeyse tamamlanmak üzere. Kıymetli seyircilerim, havalar bayağı bir soğuk. Soğuk havalarda zor oluyor. Ama mutfakta çareler bitmez. Ancak fırında bu işi çözmeye çalışıyoruz. Kalorifer peteğine yakın bir yere koyabilirsiniz. Bazı mutfaklar çok sıcak olur. Oralarda yararlanabilirsiniz. Kıymetli seyircilerim, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu anda hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şimdi tüm detaylarıyla birlikte paylaşacağım sizlerle. Hemen şöyle üzerine birazcık yağ püskürtüyüm. Sıvı yağ. Püskürtme aparatımdan. Ondan sonra hamurumuzun kıvamını göreceğiz. Görüyor musunuz? Yumuşacık ve tel tel dedik. Hemen buradan tezgaha alacağım. Yalnız bu hamurda merdane ile falan açmak olmadığı için direkt tezgaha da biraz yağ püskürtüyorum ya da elinize dökebilirsiniz. Böyle bir püskürtme aparatınız yoksa kıymetli seyirciler. Bu tamam. Hemen şöyle bir yağlayalım. Ve hamuru hazırlamış olduğumuz açma hamurumuzu alıyoruz. Görüyor musunuz? Yumuşacık bir hamur. Canım sevgiyle gelir misin? Evet, sevgiyle geldi. Hemen yağını da püskürttüm ya da dökebilirsiniz. Şimdi bakın şöyle bastıra bastıra hamurumuzu inceltiyoruz. Burada da yumuşacık tereyağımız var bakın. Yumuşaklığını görüyor musunuz? Bakın. Yumuşacık sevgili seyircilerim. Şöyle bastırdığımızda rahat parmağımız gidebiliyor. Şimdi burada şöyle bir 60 santim çapında hamurumuzu elimizle bastırarak inceltiyoruz. Hamurumuzu elimizle hiç merdane kullanmadan güzelce yaydık. Bakın şöyle hava kabarcıklarını görüyorsunuz. Maya miktarımız iyi, yeterli, güzel. Gayet güzel oldu. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım sevgili seyircilerim. Şimdi oda sıcaklığındaki tereyağından hemen şöyle parçalar kopartıp sürüyoruz üzerine. Eritmeyelim. Eritirsek bu defa hamurdan ayrılmalar olur. Ondan dolayı aman ya bu hamur tereyağı böyle parça parça zor oluyor düşünebilirsiniz. O elinizin ısısıyla bakın şöyle yayılır. Hemen şöyle yayıyorum. Yaydıktan sonra şurayı direkt ortaya doğru alıyorum. Gel bakalım canım. Şöyle geldi. Geldikten sonra buraya, şimdi buraya geldikten sonra hemen buraya da aynı şekilde tereyağından 125 gram tereyağını paylaştırıyoruz. Sevgiyle her yerine gelecek şekilde tereyağını sürüyoruz. Çünkü tel tel olabilmesi için kat aralarının yağlanması gerekiyor. Son kat tereyağını da sürdüm. Şöyle güzelce bakın parmak uçlarıyla sevgimizi veriyoruz. O sayede tereyağı da yumuşamış oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi kat aralarına tereyağlarını verdik. Şuradan ucundan tutuyorum. Sevgiyle şu noktaya tak ters çeviriyorum. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve hamurumuz çok güzel oldu. Kıymetli seyircilerim. Çok fazla yerinden oynatamıyoruz. Bir denedim. Olmuyor çünkü kalkmıyor. Hamur tamamen kendini bırakmış durumda. Gayet güzel oldu. Bakın yumuşacık. Puf puf. Çocuklarınızın beslenmesine, çay saatlerine, günleriniz için çok güzel, başarılı bir tarif oldu. Hamuru bakın göz göz görüyor musunuz? Ve çok yumuşak bir dokusu var. Benim bir bıçağı bulmam lazım. Müsaadenizle bıçağımı bir arayıp bulayım. Ondan sonra şeritlere keseceğim. Ruletle de kesebilirsiniz. Hamurumuzu hemen ne kadar mesafede keseceğimize burada birlikte karar vereceğiz. Şimdi sevgili seyircilerim şöyle 2'şer parmak. 2 parmak mesafesinde açmalarımızı kesiyoruz. Kestikten sonra
Bakın şuradaki katlarını görmek ister misiniz? Görüyor musunuz? Ne kadar ince katmanlar var burada. İşte bu katmanlar tam istediğimiz gibi. Bunu bir kez daha şöyle bir esnetiyoruz. Esnettikten sonra iki uçlarını bir araya getiriyoruz. Şurayı bir daha şöyle bir inceltelim. Şurayı, hatta özür dilerim, şurayı biraz daha incelteyim. Ondan sonra birleştireyim uçlarını. Tamam. Uçlarını şimdi birleştirdikten sonra şurada tezgahta geriye doğru döndürüyorum bakın. Şöyle bir araya döndürüyoruz. Kıvrım kıvrım oluyor. Bakın görüyor musunuz kıvrımları? Ondan sonra şuraya ucuna getiriyor ve şurada uçları kaynaştırıyorum. Getiriyor, üstüne sarılıyor yani. Görseli bu şekilde çok güzel bir görüntüsü çıktı. Ortaya sevgili seyircilerim, ayırmış olduğumuz yumurta sarısından da süreceğiz. Ondan sonra sevgiyle fırında pişirme bölümüne geçiyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok başarılı bakın. Esniyor. O kadar güzel esnek bir hamur olmuş. Evet, toplamda 9 adet çıktı. Son parçayı da paylaşıyorum sizlerle. Sevgili seyircilerim, hamur o kadar güzel esnedi ki bakın. Şöyle inceltiyorum. Sevgiyle inceldi. Birleştiriyorum. Şöyle hafiften vurabilirsiniz. Şovunuzda yapın. Şov yapmak sizin de hakkınız. Tekrar birleştirdikten sonra şöyle bir daha vuruyorum. Tamam. Burası halloldu. Şimdi şurada şöyle bakın, katmanları çeviriyorum. Döner misin canım? Şöyle geriye doğru çeviriyorum. Şuraya geldi. Şurası biraz bir ucu. Bir ucu da burada. Bunu hafiften şöyle bastırın parmağınızın ucuyla. Bastırdıktan sonra bu geliyor. Şuradakinin üzerine gelince bakın, şu parmak şu. Şöyle gelip şurada sıkıştırıyoruz efendim. Görüyor musunuz? Sıkıştırıyoruz. Görselliğin güzelliğine bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Şükürler olsun. Şimdi bir kez daha mayalanacak. Bir önce hamuru yaptıktan sonra mayalandırmıştık. Şimdi tepsi mayası. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Bir yarım saat böyle ılık ortamda beklesin. Ondan sonra yumurta sarısını süreceğim. Birazcık çörek otu, susam, haşhaş, Allah ne verse. Hangisini serpmek istiyorsanız serpebilirsiniz. Fırınımız 190 derece olacak. Sıcak fırına atıyoruz. Pufluyor. Sizlerden ricam, beğeni butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Evet efendim, bekliyorum şimdi. Yumurta sarısı ve detaylarıyla devam ediyorum. Tepsi mayası geldi. Tel tel açma tarifi. Maşallah ne de güzel mayalanmış kıymetli seyircilerim. Bir tane yumurtanın sarısını hemen sıvı yağ ile karıştırdım. Üzerlerine böyle sürüyorum. Sürdükten sonra her yerine dikkatli bir şekilde çörek otu serpiyor. Fırını 190'dan 200'e çıkardım. 200 derecede şöyle bir puflatacağım. Yani yukarıya doğru bir olacak. Ondan sonra 10 dakika sonra da 190 dereceye düşüreceğim. Her tarafına böyle yumurta sarısını sürüyorum. Sevgili seyircilerim, çörek otunu da serptim. Mayalanması gerçekten çok güzel oldu. Bakın subhanallah, ölçümüzden 9 adet çıktı. Gayet güzel, kocaman oldular. Fırını 200 dereceye getirdim. Şu anda 200 dereceye gelmek üzere. Tepsi mayası finalde çok önemli. Üzerine streç film ya da naylon kapatınız. Ondan sonra mayalansın. Yumurtasını mayalandıktan sonra sürüyoruz. Ve haşhaş, çörek otu, susam, bunlar olur. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımız şu anda 190 derece. Alt üst pişirme bölümün orta katına gönderiyorum. Canım, iyi yolculuklar. Çayı demleyebiliriz. Çok güzel oldu. Açmamız fırından çıkıyor. Tel tel açma dedik. Bakalım Oktay Usta tarifiyle tel tel açmamız nasıl olmuş? Subhanallah. Sevgili seyircilerim, güzelliği görüyor muyuz? Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Güzel nimetler veriyor bizlere.
Bayağı da kocaman olmuşlar ama çok güzel büyük oldular kıymetli seyircilerim. Şimdi bunların biraz şöyle parlak olması için püf noktası var. Ona eritilmiş, üzerlerine birazcık tereyağı süreceğim. Ondan sonra pırıl pırıl parlayan bir tel tel açma tarifi. Sıcaklığı çıksın. İlk sıcaklığı el dayanabilir hale gelince doku testini de sizlerle paylaşacağım. Sizler kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Kısmet olursa 1 milyona doğru adım adım hep birlikte yaklaşıyoruz kıymetli seyircilerim. Sizlerin istediği tarifleri hazırlamaya çalışacağım. Çocuklarınıza yönelik, 5 çayına yönelik tarifler istediniz benden. Ben de sizler için bugün böyle güzel bir tel tel açma hazırladım. Allah izin verirse mutfaktaki lezzetlere dair bütün hepsini hazırlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık efendim.